O zaman şuradan başlayayım. Ben göçmen bir ailenin kızıyım. Benim annemin ailesi 33'te gelmiş Türkiye'ye. Arnavut asıllı bir aile. Babam da askerliğini yaptıktan sonra 60'larda Türkiye'ye geliyor. O da ailesiyle. O da Yugoslav, Ohri'den. O Türk asıllı bir aile. Hatta işte mahallede Arnavutlar olarak bilinirdik. Bir gün dayımın küçük oğlu işte mahallede bir tamirat varmış. Trafoyu tamir etmeye gelmişler. Adamlar çocuklara soruyorlar işte sen nerelisin, sen nerelisin? Bizimkine sorunca mahalledeki çocuklar hemen şey demiş. Onlar Arnavut, onlar Arnavut demişler. Bizim oğlan da çok üzülmüş. Anneme gelmiş demiş ki hala demiş keşke insan olsaydık. Arkadaşlarım bana Arnavut dedi. Bunun dışında da şöyle bir şey var. Mesela nerelisin diye sorarlar. İşte göçmeniz falan deyince olsun. Evet. Yani dışarıdan gelmiş olmak hep bir eksiklik, hoş görülmesi gereken bir şey. Ben mesela lisede 5 vakit namaza başlamıştım. Örtülü değildim ama arkadaşlarım bana arada sırada yani gavur musun diye sorarlardı mesela. Hayatıma baktığımda o yıllardan beri hiçbir zaman ideoloji benim arkadaşlıklarımı, dostluklarımı engellemedi ya da belirlemedi. Her kesimden arkadaşım oldu. Çok sevdiğim insanlar oldu. Çok şey öğrendim. Yani insanların zaten şunu yani insanların kendilerini bir şeye kapatmasını zaten anlayamıyorum. Niye kapatıyor insanlar? Onu da düşünüyorum. Çünkü insanların kendi ezberlerini sürekli rahat rahat tekrarlayabildikleri, o ezberlerin içinde yaşamaları bir konfor aslında. Bir şey düşünmek zorunda değilsin, dostun belli, düşmanın belli, yeniden bir şeyleri gözden geçirmek zorunda değilsin, kendi iç benliğiyle uğraşmak zorunda değilsin. Onlarla beraber söv, onlarla beraber sev yani. Şimdi bir yandan böyle insan canlısı bir evde büyüyorsunuz. Ama bir yandan da evin içinde müthiş bir hiyerarşi var. Dedem ve babaannemle beraber büyüdüm. Allah rahmet eylesin. Ama dedem çok despot bir insandı. Hepimize hayatı zehir etti. Dedemler evden bir yere gittiğinde böyle sanki eve güneş doğmuş, cennete falan girmişiz gibi gelirdi. Çünkü o ağır kasvet dağılıyordu. Ama onlar evdeyken müthiş bir kasvet. Her şeyi karıştırırlar. Yani ben mesela yavru kurtum olmuştum. Çok istiyordum, çok seviyordum. Neymiş? İşte efendim erkeklerle el ele tutuşarak oynuyorum diye. Daha 3. sınıftayım. Dedem izin vermiyor. Mesela ben küçükken halamın kızı kaçmıştı birisine. Babam o kadar üzüldü ki. Yani mesela babamın o üzüntüsünü görmek bende hep şunu yarattı. Yani ben babamı böyle üzmeyeceğim. Tabii o çocuklukta bunları çok yani bunu nasıl çözülebilir diye bir şey düşünemiyorsunuz. Sadece maruz kalıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Annemin üzüntülerini gördüm. Annemin nasıl kendisini hep çaresiz hissettiğini, hep bunlara katlanmak zorunda hissettiğini gördüm. Her şeyden suçluluk duyduğunu gördüm. Örtünme konusunda ailemden bir teşvik görmedim. Hatta örtünme karar verdim. Onu da gene bir ilke olarak karar verdim. Annem falan hiç önce şey yapmadı yani. Hiç örtünmüşüm gibi davranmadılar. Bu vazgeçer, birkaç gün takar sonra bakar demişler. Ama öyle olmadı. Çünkü örtünmekten itibaren o dönemde o kadar çok tepki aldım ki istesem de öyle bir şey yapabilecek bir şeyim olmadı. Birdenbire benim kimliğim haline geldi. Dişlerimi tedavi ettiriyordum. Bir diş hekimine gidiyordum. Başörtülü gidince kadın beni böyle sanki bir canavarla karşıladı. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Çabuk çıkar başındakini. Ben şaşırdım ne oluyor bu filan diye.
Kadın yani neredeyse kendisi elini atıp kafamdakini çıkartacak. Şunu anlamaya başladım yani Türkiye'de başörtülü olmak dert sahibi olmak demek. Başörtümüz hep bizden önce, bizim hakkımızda konuşan bir şey. Ve bu başörtünün altında bütün örtülüler de eşitleniyor. Yani hepimiz sanki bir tornadan çıkmış aynı insanlarız işte başörtüler. Yani türbanlılar eski deyim öyle bakılıyor bir açıdan. Başörtüsünü olumlu karşılayanlar için de böylesin. Adam sana karısına bağırdığı gibi bağırabiliyor. Karısından beklediği şeyi senden bekleyebiliyor meslektaşın. Bir İmam Hatip Lisesi'ne çalışmaya başladım. İşte orada benim şeylerim yanmaya başladı. Bir de doktoraya başladım bu sırada. İmam Hatip Lisesi'nde çalışıyorum. Kadın öğretmenler var, erkek öğretmenler var. Bizim gibi dindar olan. Bir de meslek dersi hocası arkadaşlarımız var. Bakıyorum idare erkeklere saygı gösteriyor. Diğer branşlardaki hocalara da saygı gösteriyor. Bize sanki biz okuldaki kız öğrencilerin böyle bir üst ablalarıymışız gibi bir muamele. Her şeyimize karışmalar. Şunlar bunlar. Kız öğrencilere çok baskıcı bir muamele. Ben de sürekli itiraz ediyorum. Niye böyle davranıyorsunuz? Niye böyle söylüyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Böyle problemli bir kadın gibi oldum. Müdürle sürekli kavga ediyoruz. Mesela ip atladılar, kabahat. Beyaz çorap giydiler, kabahat. Bilmem ne. Tabii her İmam Hatip böyle değildi. Sonra Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde çalıştım. Çok rahat bir ortamda mesela. Fakat bu benim ilk çalıştığım İmam Hatip çok zor, baskıcı, yobaz yani böyle bir yer. Dediler ki işte cevap olarak bana niye böyle davrandıklarına dair efendim işte biliyor Peygamberimizin hadisi şerifi var bilmiyor musunuz işte şu falan. Bir baktım ki onlar var hep zihinlerinin gerisinde. Bunun üzerine doktora konusu olarak bu kadınlarla ilgili hadisleri çalışmaya karar verdim. O yoğun çalışma döneminde işte tezimi bitirmeye bir sene kala yani artık vaktim de bitmişti. Fatma Gül Berktay'ın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın kitabından feminist literatürle tanıştım. O feminist literatürü hızlıca okuyunca kendime bir yorumlama zemini buldum. Savunmama neredeyse bütün hocalar gelmişti. İlahiyatın bütün hocaları tabii merakla bekliyorlar. Fakat çok da gıcık oluyorlar bir kısmı. Yani hiç hoşlanmıyorlar, hiç haz etmiyorlar falan. Bir kısmı daha sakin, makul. Bir kısmı haklı olduğumu düşünüyor. Böyle bir ortamda tez savunmamı yaptım, bitirdim. Ondan sonra kitap olarak basıldı. Fakat şöyle bir şey, mesela Diyanet Kitabevi uzun süre benim kitabımı satmadı. Başka kitap evleri satmıyorlar. Yani böyle bir tür üzerinde bir sansür olan bir kitap haline geldi. İskele Sancak program. Şimdi program sabaha kadar sürüyor. Karşımızda böyle o dönemin en popüler hocaları veya hoca olmasa da işte yazar çizerleri falan konuşuluyor. Yani İslam'da kadın hakları. Belli klasik şeyler söyleniyor ama şöyle bir şey üzerinden. Yani bu İslam kadına bütün haklarını vermiştir. Zaten Müslüman kadınların da hiçbir sorunu yoktur. Sorunu olan kadın yozlaşmış kadındır, batılı kadındır. Yani bir kadın Müslümansa onun hiçbir sorunu yoktur. Ben de yani nasıl oluyor dedim yani biz bir sürü sorun yaşıyoruz. Tabii argümanlar üzerinden de tartışıyoruz. Artık tezimi bitirmişim, o argümanları elde etmişim vesaire. Sıkı bir tartışma yaptık aslında. Fakat bu arada ben yoruldum ve bacak bacak üstüne attım. O sırada da yere kadar uzun ve bol eteğimden biraz bacağın bir kısmı görünmüş. Ertesi gün benden hıncını alamayan bizim muhafazakar basın bu bacak bacak üstüne atma tartışmasına dönüştürdü bu işi. Ben Marlene Dietrich gibi bacaklarımla tarihe geçmiş oldum. ...43 tane köşe yazısı yazılmış hakkımda. Bir tanesi lehimde, diğerleri beni yerin dibine batıran. Başörtülü olmama rağmen ne kadar edepsiz bir kadın oldum. Şimdi bunun
yarattığı şöyle bir şey oldu bende. Bir rahatlık oldu. Yani bundan daha fazla bir yere düşemem. Yani düşebileceğim en kötü yere düştüm. Ve bunun getirdiği bir özgürlük. Artık delidir, ne dese yeridir moduna giriyorsun yani.